Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir yelek modeliyle birlikteyiz. Bu yeleğimiz gördüğünüz gibi şal yaka cepken yelek modeli. Şal yakalı cepken yelek modeli. Gördüğünüz gibi bu haroşa tamamı. Şurada güzel bir cep detayımız var yine. Şuralar ilik yerleri. Kol oyuntumuz. Omuzumuz. Ben bu parçayı bitirdim zaten. Sağ tarafı ördüm. Sol tarafı da birlikte öreceğiz. Yine buranın da yapımını anlatırım size. Zaten sağ ile sol aynı. Bir değişiklik yok. Benim ipim şöyle göstereyim size. Nako süper ince. Bunu tercih ettim. Hani bebek ipi yapmadım. Çünkü bebek yeleği değil bu. 3 yaşın 3 yaş, 3,5 yaş rahatlıkla giyebilir. 2,5, 3, 3,5 hani çocuğun iriliğine bağlı. Onun için Nako'nun süper incisini tercih ettim. Güzel orta kalınlıkta bir ip. Yine 4 numara şişlerim var. Şöyle. 4 numara şiş iyi oluyor Nako süper inciye. Bununla güzel bir yelek yapacağız. Eğer numarasını isterseniz hemen söyleyeyim. 2000 renk nosu. Nako süper inci. Renk nosu 2000. Evet, dediğim gibi sağ önü ben tamamladım. Burada da arka parçanın şuraya kadar olan kısmını yaptım bakın. Kol kesimine kadar. Şurada bir kol detayımız var çok güzel ilerleyen. Oraya kadar olan kısmını yaptım. Yine buradan yukarısını birlikte yapacağız. Ama bunu daha sonra size anlatacağım. Önce sol önle örgümüze başlayalım. Şöyle biraz ipimizi aldık. Hemen bir 43 tane ilmek atalım. Ve sol bedeninde örümüne başlayalım. 43 ilmek atıp gelelim. Evet, sayalım şimdi ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43 ilmek. Hemen şimdi şuradan ben bir düğüm atayım. Evet. Sadece tek bir gidiş haroşa yapalım ve modelimizi koymaya başlayalım. Yani şurayı görüyorsunuz şöyle cepken dedik ya. Oraya başlayacağız. Ama önce hemen bir sıra haroşamızı gidelim. Biliyorsunuz ki ben hep haroşalarımı üstten ve arkadan alırım. Ve ilk ilmeği de mutlaka haroşa olarak örerim. Çünkü dikerken bakın şuralar diş diş çıkar. O şekilde başladım. Hemen ilkini de örerek aldım ve şu şekilde üstten ve arkadan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi bir sıra haroşamızı geldik. Sıra başına geldim ve buradan dönüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Bu şu yeleğimizin bakın şu karşı tarafı olacak. Yani buradaki bu işlemler bu taraftan başlayacak. Şimdi aldım elime. Şu orta kısma gelip buradan yeleğimizi ilerleteceğiz. Şimdi önce bir 14 ilmek alıyorum. 1. Dediğim gibi bakın ben ilk ilmekleri hep örerim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bu kısa kenarımız yani şuradaki kısa kenar. Tam göstererek anlatıyorum ki anlayın diye. Kısa kenarı yaptım. Şimdi ortada şurada 5 ilmeğimiz var. Buradaki 5 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 14 artı 5 ilmek ördüm. Bakın karşıda
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek kaldı. Şimdi buraya devam etmiyorum. Hemen döndüm buradan. 14 ilmekten sonra 5 ilmek ördüm ve geri döndüm. Haroşa olarak devam ediyoruz. Bakın şu ilki örmeden aldım, çektim. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 2, 4, 5. Ortadaki 5 ilmek. Burada 14 ilmeğimiz var. Burada 24 ilmeğimiz var. Tekrar döndüm bakın. İlk alma işlemini uzun taraftan başlayacağım çünkü. Şimdi şöyle hemen bir tane yine örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve buradan uzun taraftan 1, 2 ilmek daha aldım. Bakın hemen şurası nasıl çıktı, görüyor musunuz? Ve dönüyorum. İlkini yine örmeden aldım. Şöyle aldığım 1, 2 ilmek. Ve ortadaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm ve şu kısa kenardan, hani burada 14 ilmeğimiz var diye, buradan tek ilmek aldım. Bir ilmek aldım ve geri dönüyorum. Bakın zaten döndüğümüz yerler çok belli. Onun için ben bir işaret koymuyorum. Ama siz karıştırırım ben diyorsanız şuralara birer tane şu işaretlerden koyabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Çok belli oluyor çünkü. Evet, şimdi hemen ortadaki kısmı tekrar örüyoruz. Şöyle geldim. Uzun tarafa doğru geçiyorum. Bakın. Buradan yine 1, 2 ilmek aldım. Uzun taraftan 2 ilmek, kısa taraftan 1 ilmek alarak örgümüzü devam ettireceğiz. Şöyle. Ortadakine devam edelim. Şu şekilde aldım. Ve kısa kenardayız. Buradan yine 1 ilmek aldım. Dönüyorum bu tarafa. Evet, tekrar geldim. İlki almıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın arada 11 tane olmuş. Sizin için saydım bunu, 11. Şimdi buradan 1 ve 2 ilmek aldım. Dediğim gibi uzun taraftan 2 ilmek alıp dönüyorum. Kısa taraftan 1 ilmek alıp dönüyorum. İlk ilmeği yine örmüyoruz. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi buradan da bir tane aldım ve ortada 14 tane oldu. Orta kısım belli zaten bakın. Kısa kenardan 1 ilmek, uzun kenardan 2 ilmek. Döndük. Burayı birlikte geçiyorum ki karıştırmayın diye. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi buradan 1, 2 ilmek alınca burası 16 ilmek oldu. Şöyle. Döndüm tekrar. Dediğim gibi bu buranın karşısı olacak. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar karşıya geçelim. Şunu şuradan size isterseniz şöyle kaldırayım. Karanlık yapmasın bize. Şöyle.
kısa kenardayız. Yine bir ilmek aldım ve dönüyorum. İlkini örmüyoruz. Devam ediyorum şimdi. Şimdi kısa kenarda şu ilik yerine gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet, ve bir iki ilmek aldım, dönüyorum. Şöyle ilkini örmeden aldık, yine devam edelim. Dediğim gibi ilik yerine gelene kadar devam edelim bu işleme. Şöyle kısa kenardan bir ilmek aldım. Bakalım önde ne kalmış? 2, 4, 6, 8, daha 9 ilmeğimiz var. Devam ediyoruz. İlik yerine gelene kadar uzun yerden 2, kısa yerden 1 ilmek alana kadar, 7 ilmek kalana kadar 1 ilmek alarak devam edeceğiz. Evet, örmeye devam ediyoruz. Geldim yine. Şimdi kısa kenardan bir ilmek aldım. Burada 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Yani bir ilmeğimi daha aldım. Dönüyorum şimdi. Artık döndüğümüzde bu önden kısa kenardan ilmek almayacağız demektir. Şimdi uzun kenara geçelim. Yine uzun kenardan şöyle geldim. 1 2 ilmek aldım. Dönüyorum. İlkini almadım. Şimdi başa kadar gelelim. Evet. Şimdi geldim buraya. Bakın burada 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz var. Şöyle göstereyim size. Şunu tekrar açıyorum. Dediğim gibi bu bunun karşısı. Şöyle. Şimdi biz doğru yöndeyiz. Buradan şurada gördüğünüz gibi bir ilmeğimi düz yürüttüm. Şu 7. ilmeği, bakın 2, 4, 6'sı ilik yeri, 7. ilmek şuradaki ilik yerini gösteren hat çizgimiz. Bir tane düz örgü aldım, artık onu aldım ve hepsini örüyorum artık. 1 2 3 4 5 ve 6. Artık burada gidip gelme kalmadı. Burayı düz örmeye başladık. Ama bu kısmı bitirene kadar devam edeceğiz gidip gelmeye. Şimdi dönüyorum. Buradan hemen şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 ilik yerini ördüm. Bir tane ters örgü aldım. Şuradaki hat çizgimiz düz olacak ya, orası. Ve devam ediyorum. Haroşaya karşıya kadar gelelim. Evet. Geldim. Yine bu uzun kenardan 1 2 ilmeğimi aldım. Dönüyorum. Burayı da bu şekilde, bakın şu hat çizgisi oluşsun diye şöyle. Evet. Hemen şu ilkini aldım. Ve başa kadar devam edelim. Yani kısa kenardaki örgümüz düze çıktı. Çünkü ilik yerini oluşturduk. Orada da bir düz
hattımız var. Onu da oluşturduk. Ama dikiş tarafına gelecek olan yan tarafı daha 2 ilmek alarak devam etme işlemimiz devam ediyor. Evet, şöyle geldim. Bakın 2, 4, 6 ve şuradaki bir düz ilmeğim. Yine bunu düz ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar bakın, ben şurada ilik yerlerini ayarladım. İlk iliğimizi 1, 2, 3, 4. haroşamıza ilk iliğimizi koyacağız. Onun için şimdi burada dönüşte ilik çalışmamızı yapalım. 4. haroşamızda ilik yerimiz var. Şöyle 1, 2 ilmek ördüm. Şuradaki 3. ilmeğimi örmüyorum. Şuradaki 4. ilmeği aldım. Bunun üstünden atlattım. Ve şimdi bunu örüyorum. Bakın 3 ilmek örmüş oldum. Buradaki ilmeğimi de üstüne aldım. Sadece artış yaptım. Ve karşıya gidiyorum. Orada hemen küçük bir ilik koymuş olduk. Yine düz örgümün tersindeyim. Onu aldım ve örgümüzün sonuna kadar gidelim. Evet. Şöyle geldim. Bakın daha bu kısımda var. Onun için yine 1 ve 2 ilmek aldım. Daha burada 4 ilmeğim var. Döndüm geri. O 4 ilmeği de yine bu şekilde 2 ilmek ala ala tamamlayacağız. Oradan döndüm ve başa kadar gelelim. Şimdi yine ilik yerine geldik. Düz örgümü ördüm. 1, 2. Bakın şurada ilik yerimiz var. Hemen onu aldım. Ve yine burası 6 ilmek olarak devam ediyor. Şöyle. Bakın ilk iliğimiz oldu. Şurada. Şimdi döndüm. Şurayı tamamlayalım artık arkadaşlar. Üç, 4, 5, 6 ilik yerimiz. Bir ters önde düz oluyor çünkü. Ve örgünün sonuna doğru. Evet, yine geldim sona. Şurada 4 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmeğini aldım. 1, 2 ilmek. Bak, en son 2 ilmeğim kaldı. Onu da öbür dönüşte alacağız. Ve döndüm tekrar. Devam edelim örmeye. Evet. Şimdi geldim sona. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da alıyorum. Ve artık örgümüz düze çıktı. Şöyle. Bakın. Tam karşısına koyalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. İlik yerimiz ve şu hattı oluşturduk. Şimdi artık normal düz örmeye devam edeceğiz. Şu cep yerine gelene kadar. Yani ilik yerimiz, şuradaki düz örgümüzü atlamayalım. Gidelim ve dönelim. Şöyle biraz ilerletelim ve cep yerine koyacağız. Arkadaşlar şimdi bu sağ tarafı ben önce yapmıştım. Evet. Sol tarafı birlikte yapıyoruz. Bunu ilk başlarken önce kısa kenarı koyarak başladım. 14 artı 5 ilmek koydum. Döndüm döndüm. Geri kalan devam etti. Uzun kenar geride kaldı. Burada da tam tersi oluyor. 43 ilmeği attıktan sonra bir sıra haroşaya gidince önce uzun sıra. Yani şöyle düşünün. Önce uzunu geldik. 24 ilmek artı 5 ilmeği yaptım. 5'ten döndük, tekrar döndük. Burada kısa kenar vardı. Bu şekilde örgümüzü devam ettirdik ve şu kısım önce tersten geldi. Yani hiçbir zorluğu yok. Aynı bu işleme tersini düşünün. Simetri bir şekilde devam ediyor zaten modelimiz.
Bu şekilde gördüğünüz gibi örgümüzü artık devam ettirelim. Şu cep yerine gelelim, birlikte yine devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu cep yerine ulaştık. Şimdi şuradan sayınca burası 18 sıra haroşa oldu. Bakın şöyle birlikte sayalım. Şu en diptekini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra haroşa. Yani şu ilik yerinden sayınca da 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra haroşa. Şimdi artık şuradaki şu cep detayımızı koyabiliriz. Bunu size şöyle anlatayım ben. Şurası ilik yerimiz, 7 ilmek. Şu düz ilmekten sonra şu arada 5 haroşa, arada 2 ters, 18 düz, 2 ters ve şurada da 9 tane ilmek kalıyor. Burayı birlikte gidelim. Tabii ki biz şimdi burada karşı taraf olduğu için şu taraftan geliyoruz. Şöyle koyayım, bakın. Onun için hemen önce sondaki kalan 9 ilmeğimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 2 tane ters ilmeğimiz var. 1 ve 2. Şimdi 18 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek düz. Şuradaki cep detayının yeri. Hemen 2 tane ters ilmek. 1, 2. Arada bakın 5 ilmeğimiz kaldı. Bunu haroşa yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Bir düzümü işledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek ilik yeri. Döndük. Artık arkada da yine haroşaları haroşa olarak düzü düz, tersi ters devam edeceğiz. Şimdi 6 haroşa, bir tersimiz var. Tabi önde düz olan yer. Aradaki 5 haroşa, 2, 3, 4, 5. Şurada 2 tersimiz vardı. Önde ters. Burada düz olarak geliyor. Şöyle 1, 2 ve şurada 18 ilmek tersimiz var. Tabii ki ön yüzde o düz ilmek olarak karşımıza geliyor. Hemen geçelim. Şöyle. Şimdi şurada yine 2 düz ilmeğimiz var. Ön tarafta ters ilmek o. 1, 2 ve gerisi haroşa. Dokuz ilmekti sondaki de. Döndük. Şimdi bu cep yerimiz bakın şöyle. Bunu bu şekilde ilerletelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 ters. Arada düzlerimiz 18 ilmek. Artık saymaya gerek yok. Zaten yeri belli oldu. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet, şimdi 2 tersimiz var. Ve 5 haroşamız var arada. Bir düz ve 6 tane ilik yeri. Daha ikinci iliğimizde gelmedik zaten. O şurada bakın. Cep yerimiz bitmeden evvel. Şu arada 15
haroşa sıramız var. 16. haroşada ikinci iliğimizi koyacağız. Onu da yine birlikte koyarız ilerleyen zamanda. Şöyle cebimizi biraz ilerletelim şurayı. Yine tersi ters, düzü düz olarak devam edelim. Şimdi ikinci ilik yerine geldik. Şuradaki açtığımız ilik yeri, şunu saymadan hemen üstten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sırayı bitirdik. 16. haroşaya iliğimizi koyacağız tekrar. Döndüm. 1, 2. Üçüncüyü bırakıyorum. Şu dördüncüyü üçüncünün üstünden atlattım. Bunu ördüm. Üstüne aldım ve gidiyorum. Böylece ikinci iliğimizi de koymuş olduk. 16. haroşaya. Buradan buraya sayınca 16. haroşa. Ve cebi yapmaya devam edelim. Şimdi şu cep sıramızı tamamladık. Şuradan sayınca bakın en alttaki haroşayı bıraktık. 2, 4, 6, 8, 10 haroşa sırası cep yerimiz. Şöyle. Şimdi artık şu üstteki lastiğimizi koyabiliriz. Hemen kenardaki haroşalarımızı geçelim. Şimdi zaten iki tersimiz var burada. Hemen yanına iki düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz ve sonda da 2 tersimiz vardı. Yine onu da yaptık. Tekrar haroşamızı koyuyoruz. Düzümüzü koyduk ve ilk yerine altı haroşamızı da yapıyoruz. Zaten bu arada ikinci iliğimizi koymuştuk. İliklerimiz hep aynı şekilde devam ediyor. 15 tane haroşa sırası, 16. haroşaya bir ilik koyuyoruz. Bu şekilde 4 tane iliğimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4. Ben daha önceden ayarladım. Şimdi bu lastik yerine devam ettirelim. Döndük. Hemen 6 haroşamız. Tersimiz, 5 haroşamız ve lastik kısmındaki 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters. Bu şekilde de lastiğimizi tamamlayalım. Evet. Şimdi cebimizin lastik kısmını da bitirdik. 6 sıradan oluşuyor bu lastiğimiz. Şu cep yeri 20 sıra, lastik yeri 6 sıra. Yani kenardan sayınca toplamda 2, 4, 6, 8, 10 sıra cebin düz kısmı, 2, 3 sıra haroşada lastik kısmı. Toplamda 13 sıra cep bölümü oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da göstereyim. Artık kol altına kadar başka bir işlem yapmadan sadece haroşa olarak öreceğiz. Bu cebimizi burada kapatıyoruz artık. Şöyle gidelim beraber bu sırayı. Artık hiçbir işlem yok. Tamamen haroşaya döndük. Lastiğimizi de kapattığımız için şöyle devam edelim gidelim.
Şu anda kol altına kadar yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Onun için biraz örgümüzü ilerletelim. Kol altında tekrar birlikte kolumuzu keselim. Sonra da şal yakamızı yapmaya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi cep yerimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi kol evinin yapımı sırasına geldik. Bakın şöyle gösteriyorum size. Şurada şöyle bir hat çizdik. Daha kolu kesmeye başlamayacağız. Önce şu hattımızı yapıp ondan sonra o kol kesimine geçeceğiz. Şöyle göstereyim size. Cep detayımız bittikten sonra şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra haroşa yaptık. Şuradan itibaren sayarsak bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 sıra haroşa oldu. Yani şurası boydan boya 36 sıra haroşa. Cepten sonrası 16 sıra haroşa. Şimdi kolu kesmiyoruz. Sadece şuradaki gösterdiğim bir kolda şöyle bir düz bir detay var. Şöyle bir merdiven çalışması gibi diyeyim. Kaydıra kaydıra şurada şu hattı çizeceğiz önce. Hemen buradan başlayalım. Bu arada 3. iliğimizi de koyduk. Biliyorsunuz 15 tane haroşayı bitirip 16. haroşada ilik açıyoruz. Şu an 1, 2, 3 tane iliğimiz oldu. En sonda da yakaya başlamadan hemen evvel de 4.'yü koyacağız. Şimdi doğru taraftayız bakın. Ön yüzdeyiz. Ve kol kısmındayım. Önce bir tane haroşamı yaptım. Hemen yanına bir düz ilmek aldım. Bu kadar. Bir haroşa, bir düz ilmek. Devamını olduğu gibi haroşa gidip ve geri döneceğiz. Başka şu anda başka yapacağımız bir değişik bir şey yok. Burayı gidip dönelim. Evet, şimdi gittim, geri döndüm. Bakın şurada bir ilmeğimiz haroşaydı. Şu düzdü. Tabii ki burada ters. Hemen onu yine işledim ve sondaki haroşamı yaptım. Döndüm. Şimdi şurada bakın bir haroşa ve şöyle tam göstereyim size ve bir gidiş geliş düz ilmeğimiz oldu. Hemen yanında bir haroşamı yaptım. Bu düzümü de tekrar haroşa olarak aldım. Bunun yanındakini yani 2 haroşa ve bir düz ilmek. 3. ilmeği düz aldım. Ve devam ediyorum. Yine gidip döneceğim. Yani bir gidiş geliş sırası düz ilmek kaydırdıktan sonra düz ilmeğimizi örüp ondan sonra kaydırma işlemi yapıyoruz. Evet, şimdi tersten yine geldik. Şuradaki ikisi haroşa, 3. düzdü biliyorsunuz. Burada ters oluyor. Hemen yine onu ters olarak aldım ve 1, 2 haroşamı yaptım. Döndük. Şimdi bakın şöyle iyice yaklaştırayım. Çıkmaya başladı zaten. Şimdi 1, 2, bu düzün üstünde yine haroşa aldım. 3, 4. ilmek düz olarak alındı. 1, 2, 3 haroşa, 4.'yü düz ördük. Ve yine gidip gelelim. Bu şekilde şu merdiven görünümünü ortaya çıkaracağız. Şöyle bir güzel bir hat çizeceğiz. Şimdi yine tersteyiz. Geldim aynı noktaya. Bunu ters olarak ördüm. Ve 3 tane haroşamı yapıyorum. Döndüm. Bakın şöyle oluşmaya başladı. Yine 1, 2, 3 haroşa. Buradaki düzü de haroşa olarak aldım ve 4 haroşa oldu. 5. ilmeğimi düz aldım. Bu şekilde kaydıra kaydıra bir süre devam edeceğim. Evet, yine tersindeyim.
Önde düz aldığımı burada ters alıyorum ve 1 2 3 4 ilmek haroşamı yaptım. Şimdi döndüm. Bakın şöyle oluşmaya başladı. Yine kaydırma yerindeyim. 1 2 3 4. Şuradaki düz ilmeğimi haroşa olarak aldım ve yanındakini düz örüyorum. Gördüğünüz gibi birden başladım. Bir haroşadan. Şu an 2 4 6. haroşaya kadar geldik. 6.'yı düz aldık. Bu şekilde biraz daha devam ettirelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu düz hattımızı bakın merdiven gibi kaydırarak yaptığımız düz hattımızı tamamladık. Birlikte sayalım bunu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kaydırma yapmışız. Burada da şöyle baktığımızda 2 4 6 8 10 haroşamız ve bir düzümüz var. Şöyle tam yaklaştırayım. 2 4 6 8 10 haroşa ve bir düzümüz var. Şimdi artık kol keseceğiz. Hemen şuradan tekrar bir göstereyim. Şurayı, şu kesimi yapacağız. Henüz daha yakaya gelmedik. Yaka işlemine. Hemen aldım örgümü. Bakın bir işledim. İkinciyi de işledim. Bunu bunun üstünden atlattım. Birinci kesimi yaptım. Şöyle bir işledim. İkinci kesimi yaptım. Bir ördüm. Bir atladım. 3 oldu. Bir ördüm. Bir atladım. 4 oldu. 4 tane kesimi yaptık. 1 2 3 4. Şimdi haroşaya devam. 2 3 4 5 6 tane haroşamız var. Ve şuradaki son düz ilmeğimiz. Şimdi artık bu düz ilmekle birlikte şunu alıp bakın buradaki düz ilmekle birlikte yanındaki ilmeği aldım ve kesim yapıyorum. Bir kestim. Tabii ki görüntü yine düz olarak devam ediyor. Ve karşıya kadar gidiyoruz. Şimdi buradan da kesimler yapacağız. Gidelim ve dönelim. Şimdi geriye geldiğimizde bakın şurada 2 4 6 7 ilmek kaldı. Şu 7. ilmek önde kestiğimiz ilmek. Bunu ters olarak örüyorum ki önde düz örgü gözüksün diye. Ve 6 tane haroşamı yapıyorum. Kolda da bir düz çizgi devam ettireceğiz. Bakın şurada göstereyim, tam anlayın. Şurası 6 haroşa, burası bir tane düz ilmeğimiz. Yine döndük. Hemen kola devam. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Şuradaki düz ilmekle yanındaki ilmeği birlikte alıp tekrar bir kesim yapıyorum. Şöyle ikinci kez kesmiş olduk burayı. Şimdi devam edip gidiyorum. Şöyle. Şimdi bu başa geldim arkadaşlar. Bakın ilik yerindeyiz. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 haroşa olmuş. Şimdi döndüğümde buraya son iliğimizi koyacağız. Dördüncü iliğimizi. 1, 2, 3 iliği koyduk. Bu son iliğimiz. Yani şu yaka yerine geldik, artık geliyoruz. Hemen yine buradan dördüncü iliğimizi de koyalım birlikte. 1, 2 tane haroşamı ördüm. Şu üçüncüyü örmüyorum. Bu dördüncüyü üçüncünün üstünden atlattım. Şimdi üçüncü haroşamı ördüm. Üstüne aldım ve devam ediyorum örmeye. Evet, geldim yine bakın buraya. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şu 7. ilmeği yine buradan tersten alıyorum. Çünkü öndeki kestiğimiz düz ilmek o.
ki önde düz gözüksün diye. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Döndüm. Bakın artık tam belli olmaya başladı. Şöyle. Tekrar bir kesimimiz daha var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki düz ilmekle hemen yanındakini birlikte aldım ve kestim. Yani üçüncü kesimimizi yaptık. 1, 2, üçüncü kesim. Ve başa kadar gidiyoruz. Şöyle. Bu işlem burada da tam karşısında ters yönlü düşünün. Bu da buradan gelirken önde kesildi. Merdiven gibi yürütüldü ve devam ettik. Şimdi artık şal yaka bölümüne de geçeceğiz zaten. Kesim işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kolun kesim işlemi bitti dedik. 3 tane daha kesim yaptık. Gördüğünüz gibi ön tarafa geldim. İlik yerindeyim. Artık şal yakamızın yapımına başlayabiliriz. Şimdi size önce şuradan göstereyim. Bu yön düze geldiği için burada bir işledim. Bir gizli artış yaptım. Bakın burada bir düz bir ters ilmeğim var. Ve yanında da kesme yaptım. Aslında artma ve kesme yapıyoruz fakat sayılarımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü bir tarafta gizli artışlar, şuradan gizli artışlar devam edecek. Buradan da kesmeler. Bakın kesmeler çok belli zaten. Gördüğünüz gibi. Onun için sayıda bir değişiklik yok ama şal yakamız oluşuyor. Bu şekilde. Şimdi biz bu işlemi tam tersinde yapacağız. Dediğim gibi doğru yüzdeyken şöyle göstereyim. Doğru yüzdeyken bir ördüm, bir gizli artış yaptım, bir düz ilmeğimiz var, bir ters ilmeğim var ve yanında da kesim işlemi yapılıyor. Bunu şimdi tersten uygulayacağız. Hemen aldım elime. Bakın. Şimdi bunun örgümüzün düz yüzü burası ama dönünce mecburen bu işlemi tersten başlatmam gerekiyor. Bu yönde. Tabi bu arada 4. iliğimizi de koyduk. Artık iliklerimiz tamamlandı. Zaten yaka kesimine geçtik. Şimdi hemen bakın. Bir tane ördüm. Şimdi buraya bir gizli artış yapıyorum. Şöyle bir gizli artış yaptım. Burada normalde bir düz örgüm var demiştim ya ama o düz örgü ön tarafta gözükmesi gerekiyor. Onun için şimdi ben buradan önce bir ters örgü ördüm ve bir düz örgü ördüm. Terste olduğum için. Normalde ön yüzde ne demiştik? Bir ördüm, bir arttırdım. Düz ve ters. Bir düz ilmek, bir ters ilmek dedim ve yanında kesme. Bu da tam tersi oldu. Bir ördüm, bir gizli artış. Bir ters ördüm ki önde düz gözüksün diye. Bir de düz ördüm, önde ters gözükecek. Doğru yüzde yani. Hemen şimdi yanında bir kestim. Yani buradaki arttırdığımı burada da kesmiş oldum. Aynı şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Artık şu düz ilmeği haroşa olarak devam ettirebiliriz. Artık onunla da bir işimiz kalmadı. Orayı da kapatmış olduk. Yani eğer bakın sayacak olursak sayalım da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmeğim var burada. Bu 36 ilmek değişmeyecek artık. Yani bu kesimler, bu artışlar bu sayıyı değiştirmeyecek. Bu 36 ilmek omuza kadar devam edecek. Zaten kolda da 7 ilmek kesim yapmış olduk. 4'ünü buradan, 3'ünü de tek tek bu bölümden yaptık. Şimdi artık gidelim ve dönelim. Şimdi tekrar bakın yaka bölümüne doğru geldim. Devam ediyorum örmeye. Şu düz ilmeği kapatmıştık zaten. Bakın şuradaki kestiğim ilmek yeri. Bir önceki kestiğim yer. Şöyle göstereyim. Şurada kesim yapmıştık ya.
Ondan bir önceki ilmeğe kadar geldik. Şurası kesim yeri ve önünde bir ilmek var. Bununla bunu da tekrar kesiyorum. Yani bu şal yakayı yaparken hem bu sırada giderken işlem uyguluyoruz, hem tersinden gelirken işlem uyguluyoruz. Kesme artırma yapıyoruz yani. Şu oyuntuyu elde etmek için. Hemen burada da bir önceki kestiğimle onun yanındaki ilmeği birlikte kestim. Haroşa olarak kestim. Bakın yanında bir ters ilmeğim var. Onun yanında bir düz ilmeğim var. Onu da ördüm. Şurada daha önceki sırada arttırdığım gizli artış. Bu tarafta kalıyor. Hemen buraya bir gizli ilmek daha atıyorum. Şöyle. Ve bunları da yine haroşa olarak örüyorum. Şöyle. Döndük. Bu şal yakayı bitirene kadar birlikteyiz arkadaşlar. Tekrar bir ördüm. Önceki arttırdığım 2 ördüm. Hemen biraz evvelki arttırdığım 3 oldu, ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir ters ilmek, çünkü burası ters yönü ya örgünün. Önde düz görünen ilmek. Tersimi ördüm ve bir düz ördüm. Ve bakın kestiğim ilmek. Bununla yanındakini tekrar kesiyorum. Dediğim gibi bir taraftan artış var, bir taraftan kesme var şöyle. Böylece de örgümüzün ilmek sayısında bir değişiklik olmuyor. Sadece biz şal yakayı oturtma işlemini yapıyoruz burada. Şu hat oluşacak. Bakın. Bu da rahat dönmesi için. Bir düz ve bir ters ilmeğimiz var. Arkada da bu tam tersi. Burada düzü, burada tersi oluyor. Evet, şimdi tekrar gidelim. Zaten artık kol bölümünde kesme kalmadı. Sadece düz örgümüzü devam ettiriyoruz. Evet, tekrar yaka yerindeyiz. Bakın arkadaşlar, kolda bir değişiklik yok artık. Dediğim gibi kesme işlemi bitti. Sadece şu düzü devam ettiriyoruz. 6 haroşa bir düz ilmek. Kol bu şekilde. Şuradan da tekrar göstereyim. Karışıklık olmasın. Kolda bir işlem kalmadı. Artık şu düz çizgiyi devam ettiriyoruz sadece. Burada da şal yaka çalışmamızı devam ettiriyoruz. Hem doğru yüzünden hem ters yüzünden aynı işlemleri yaparak ve şurada gördüğünüz gibi düz bir ilmeğimiz, hemen yanında bir ters ilmeğimiz var. Bu arka tarafta yön değiştiriyor. Önce ters, sonra düz ilmek oluyor. Bunu size tekrar söyledim. Şimdi devam edelim. Yine geldim. Bakın. Zaten artık çok belli oldu. Burası doğru yüz olduğu için bakın şuradaki düz ilmeğim ve yanındaki ters ilmeğim. Şu onun yanındaki daha evvelki kestiğim ilmek. Şunu da alayım. Daha evvelki kestiğim ilmekle onun yanındaki ilmeği birlikte aldım ve kesiyorum. Şimdi ters, düz. Hemen düzün yanında gizli artışımı yapıyorum şöyle. Ve geri kalan ilmeklerimi de haroşa olarak devam ettiriyorum. Döndüm. Aynı işleme devam. 1, 2, 3, 4 tane oldu buradaki haroşam. Önce burada ters örgü geliyor önümüze. Çünkü biz örgünün tersindeyiz şu anda. Sonra düz örgü geliyor. Hemen burada yine gizli artışımı yapıyorum. Yaptım ve tersimi ördüm. Tabii ki burada düz olarak gözüküyor doğru tarafında. Ve düz örgümü ördüm. Hemen yanında bakın kestiğim ilmekle yanındaki ilmeği birlikte alıp kestim. Bu şekilde yakamızı genişleteceğiz. Şimdi gidelim ve dönelim. Şimdi yine bakın yaka kısmındayım. Geldim. Şuradaki ters ilmeğimizi görüyoruz. Artık çok belirgin oldu. Bakın düz ve ters ilmek. Bunun yanındaki kestiğim ilmek daha önceki ve onun yanındaki ilmeği yine birlikte aldım,
kesme işlemini yaptım ve ters ve düz ilmeğimi ördüm. Hemen bu düz ilmeğin yanından gizli artışımı tekrar yaptım. Ve yanındakileri de haroşa olarak örüyorum. Döndüm. Haroşalarımı yapıyorum yine. 3, 4, 5, 6 haroşam olmuş burada. Hemen bir gizli artış daha yapıyorum. Burası 7 olmuş oldu artışımla birlikte. Önce ters geliyor şu anda sırama. Tersimi yaptım. Tabii ki ön tarafta o düz olarak gözüküyor. Ve ters örgümü de yaptım. Yanındakini kesiyorum. Yani ters ve düz örgülerin hemen yanından artış ve kesme işlemlerini yapıyoruz. Bu şekilde bakın, şal yakamızın ön tarafı, şu kıvrılan tarafı genişlemeye başlıyor. Burası omuz kısmı daralmaya başlıyor. Yine gidelim dönelim. Biraz daha birlikte yapalım. Kafanız karışmasın. Burayı birlikte ilerletelim sizinle. Evet, yine yaka kısmındayız. Bakın hemen şuradan daha önceki kestiğim ilmekle yanındaki ilmeği birlikte kestim. Bir tersim var. Bir düzüm var. Hemen düzün yanında tekrar artışım var. Ve diğerlerine haroşa olarak devam ettiriyorum. Zaten gördüğünüz gibi oluşmaya başladı yakamız. Şu ön yüzü. Bakın. Yaka yan yatmaya başladı. Hemen döndüm. Yine çok kolay bir çalışma aslında. Kafanızı hiç karıştırmayın. Haroşalarımı örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Bakın burası 8 oldu şu anda. Çünkü burası artışta devamlı. Hemen arttırdım. Bir gizli artış. Bir ters örgüm ve bir düz örgüm var. Yanındakileri de keserek aldım ve tekrar gidip dönelim. Evet, tekrar yaka kısmındayız bakın. Geldim. Hemen bu iki ilmeği kesiyorum. Yanında ters örgüm. Hemen düz örgüm ve burada da yine gizli artışımı yaptım. Devam ediyorum. Döndüm. Yani artışlar bu tarafı genişletiyor. Hep artışın başında. Buradan gidince de sonunda tekrar artışlar yapılıyor. Evet, 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane artışımız olmuş. Şu an ben 11.'yi arttırdım. Gizli artışımı yaptım. Ters örgüm, düz örgüm ve kesmemi yaptım. Ve devam ediyoruz. Gidip tekrar bakın şöyle göstereyim. Buradan da böyle göstereyim. Şöyle. Gidip gelelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Yine kesim yerindeyim. Bir ters, bir düz ve bir artış. Ben bu arada bir iki sıra ilerlettim örgüyü. Şöyle devam edelim. Başa gelelim. Evet, şöyle. Döndük. Sayalım şimdi, bakın sayarak yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14.'yü ördüm. 15.'yi arttırdım. Yani 15 artıştan sonra artık artış yok. Tersimi yaptım, düzümü yaptım ve kesiyorum. Bu şekilde. Burası 15 ilmek olana kadar artış ve kesme işlemi devam etti. Şimdi gidip dönelim tekrar. Şimdi arkadaşlar tekrar bakın. Ön yüzdeyiz. Yaka kısmına geldim. Artık burada kesme ve artırma işlemlerimiz tamamlandı. Çünkü burada 15 ilmeğimiz oluştu. Tekrar sayalım bakın birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek haroşa, bir düz ve bir ters ilmeğimiz var. Şimdi artık dediğim gibi kesme ve artırma işlemleri bitti. Şu ters ilmeği ördüm. Şuradaki düz ilmeği de haroşa olarak aldım ve bu kısım 16 tane haroşa oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 haroşa. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam göstereyim. Şal yakamızın artırma ve kesme işlemleri bitti. Şöyle yatırdık. Artık buradan dönecek şurada gördüğünüz gibi. Şimdi dönüyorum. Şurada bir küçük işlemimiz daha var. 16 haroşamızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 haroşamız. Şimdi şuradaki gördüğünüz arkada düz ilmek, önde ters ilmek. Ters ilmeği bıraktım. Buradan bir geriye dönüş yapacağım bu 16 haroşadan sonra. Ki yaka rahat dönsün. Bunu da belirli aralıklarla yapacağız. Onun için hemen bakın ipimi öne aldım. Şunu örmeden aldım. Delik oluşmasın diye bakın tekrar gösteriyorum. 16 haroşayı ördüm. İpimi öne aldım. Şu ilmeği, burada düz görünen, önde ters görünen ilmeği örmeden aldım ve buradan geri dönüyorum. Bakın döndüm. İpim burada. Öne çektim ipimi. Bu ters ilmeğimi aldım, tekrar örmeden aldım ve 16 haroşamı tekrar örerek devam ediyorum. Başa kadar geliyorum. Yani bu 16 haroşada bir dönüş yaptım. Bunu belli aralıklarla devam ettireceğim. Niçin? Şal yakamız dönmede sıkıntı yaratmasın diye. Tekrar döndük. Orada da bir delik oluşmasın diye bir küçük işlem yaptım gördüğünüz gibi. Düz olan ilmeği örmeden aldım. Evet geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğim ve buradaki düz ilmeğim. Bunu yine düz ilmek olarak ördüm. Bu ilmek önde ters olarak gözüküyor. Ve gidiyorum. Tekrar ön yüzdeyim bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrar ön yüzdeyim. Şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 haroşam var ve bir tersim var. Bunu yine ördüm ters olarak ve haroşayı da haroşa olarak devam ettiriyorum. Artık dediğim gibi kesme artırma yok. Biraz evvelki dönme işlemini de 4 kere 3 kere daha yapacağız. Yani bu yaptığımla birlikte 4 kez bir gidiş geliş sırası yapmış olacağız. Zaten ben sadece haroşa olan ilik çalışmalarında da bu gidiş geliş çalışmasını yaparım. Niye? Çekmesin diye. Ama bunu tamamı haroşa olduğu için burada gerek görmedim. Şimdi bir taneyi gittik geldik.
Şimdi arkadaşlar şurada bir gidiş dönüş yapmıştık dediğim gibi. Bakın 1, 2, 3 sıra haroşamı ördüm. Bu sırada tekrar bir gidiş dönüş yapacağım. Burayı da birlikte yapalım diye tekrar göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şuradaki düzümü ipi öne aldım. Örmeden buraya çektim. Dönüyorum. İpimi öne çevirdim. Bunu örmeden aldım yine. Ve buradaki 16 haroşamı tekrar başa kadar geliyorum. Böylece ikinci dönüşümü yapmış oldum yakada. Bu şekilde 2 tane daha yapacağız. Toplamda 4 tane dönüş olmuş olacak omuza gelene kadar. Şöyle. Bakın 1, 2, 3'ten sonra burada dönüşümü yaptım. İsterseniz karıştırmak istemiyorsanız bunu alın. Şuraya takın. Burada dursun. Buradan sonra 3 sıra daha haroşa gittikten sonra yine bu aynı dönüşü yaparsınız. Toplamda 4 tane dediğim gibi gidiş dönüş yapmış olacağız. Böylece omuza gelmiş olacağız. Zaten ilmek sayımızda bir değişiklik yok. Kesme yok, artırma yok. Sadece örüyoruz artık. Haroşaları haroşa olarak, düzleri düz olarak şöyle ters, düz. Bunlarda dikkat edelim ve devam edelim örgümüze. Omuza doğru ilerleyelim ve tekrar beraber devam edelim örmeye. Evet arkadaşlar, şimdi kol boyumuzu tamamladık. Burada 28 sıra haroşamız var. Şöyle bakın, şuradan sayıyorum. Şu kestiğimiz yer var biliyorsunuz. Şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bakın, ben burayı ilmek bıraktım. Çünkü niye, omuzda dikiş yapmayacağız. Arkayı da bitirdiğimiz zaman ikisini birlikte keseceğiz. Şu şal yakamızı çevireceğiz şimdi omuzdan. Evet, dediğim gibi burada 28 sıra var. Bir sırada öyle gidince 29 sırayla kol boyumuz tamamlanmış olacak. Şimdi şöyle döndüm. Yanlış yapmayalım arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu 11 sırayı 11 ilmek haroşamı ördüm bakın. Bu yaka. Doğru yüze çeviriyoruz yakamızı. Bakın böyle. Şu şekilde. Burası doğru yüzümüz. 11 ilmeği ördüm ve bu şekilde çeviriyorum bakın. Doğru yüze. Doğru yöne. Bakın bu da doğru yönde. Şimdi ipimi aldım aradan. Bunu bu şekilde getirdim. Ama bize şimdi bir 4 numara daha lazım. Çünkü şurayı bir birlikte götüreceğiz önce. Onun için hemen ben bir şiş daha aldım elime. Şuradan. Dediğim gibi şal yakamızı doğru yöne çevirdik. 11 ilmek ördüm. Pardon, şöyle göstereyim. Şal yakamızı doğru yöne çevirdik. Şöyle 11 ilmek ördüm ve çevirdim. Zaten şurada hiçbir artış veya eksilme yok biliyorsunuz. İlk başta saydık, buraları kestikten sonra 36 ilmek kalmıştı. Aynı ilmek sayımız burada duruyor zaten. Şimdi dediğim gibi 11 ilmeği ördüm, çevirdim. Elime hemen bir başka 4 numara şiş daha aldım ve bu ikisini birlikte örmeye başladım. Şöyle takalım. 1. Hemen şunu aldım. Şuraya takıyorum. Şöyle 2.
Yani 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şöyle 3. Buradan alıyorum. Bunu alıyorum. 4. Bunu aldım. Bunu aldım. 5. Şöyle buradan aldım. Arkadaki ilmekten de aldım. Evet, devam ediyoruz. Şöyle. Yani ikisini üst üste kapatmış oluyoruz. Geldim. Şunları da aldım. Hemen. Şunu da aldım. Son ilmeğim kaldı şurada. Kaçırmayayım. Evet. Hemen şunu da aldım. Şunu bıraktım artık elimden. 11 ilmeği tamamladık zaten burada. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. Örmeye devam ediyoruz. Buraya kadar geldim. Şimdi tekrar döndüm. Bakın şal yakamız döndü. Gördüğünüz gibi. Buradaki o 4 defa gidiş dönüşleri yaptık ki şu dönme rahat olsun. Kasmasın diye. Tekrar başa kadar geliyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Dediğim gibi bu burada bekliyor. Burası da 29 oldu şimdi. Bakın şuradan sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Böylece yeleğimizin önü tamamlanmış oldu. Bu şekilde. Bu aynı işlemi karşı tarafta da yaparak sağ önü de zaten ben özellikle sol önü yaptım ki burada ilikleri koydum size. Sağ önde de aynı şekilde devam edeceğiz. Biz şimdi burada sol önü başlarken şurayı ilmekle 43 ilmek atıp bir sıra haroşa gittikten sonra şöyle göstereyim. Şurada 43 ilmek attık. Bir sıra haroşadan sonra önce kısa kenarla başladık. 14 artı 5. Ondan sonra da geri kalan 24 ilmek vardı. O şekilde başlamıştık. Burada da ilk 43 ilmeği attıktan sonra bir sıra haroşa yapınca önce uzun taraf geliyor. 24 ilmek artı 5 ilmek ve geriye 14 ilmek kalmış olacak. Bu şekilde pardon. Örgümüze başlamış olacağız. Sayılar aynı değişmiyor. Bir taraf sağda, bir taraf solda kalıyor. Kol kesimi değişmiyor. Yaka aynı ve bu şekilde yeleğimizi tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arkanın yapımına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi arka bedene geçtik. Ben zaten kol altına kadar geldim. Tam kesim yerinde değiliz. Biliyorsunuz burada da bir merdiven gibi bir düz hat yürüteceğiz. O kısma kadar geldim. Arkamızın ilmek sayısı 72. Bakın birlikte de sayalım tekrardan. 72 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 ve 72. Ve burada da 35 sıra haroşamızı ördük. Yani hemen şu parçayı alayım elime. Şu kısmı yapmış olduk bakın.
Şu merdiven gibi koyacağımız yere geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık şu çalışmayı başlatabiliriz kolda. Şimdi 3 yaşa bu boy belki kısa diyebilirsiniz ama bu cepken modeli olduğu için çok uzun yapılmıyor. Eğer sizin çocuğunuz daha uzun boyluysa boyunu şu sırayı daha fazla yapabilirsiniz. 35 değil 40 yaparsınız, 50 yaparsınız. O size kalmış. Hiçbir şey fark etmez. Veya çocuk daha topludur. Biraz bunu 72 yapmazsınız da 80 falan yaparsınız. O da size kalmış. Yani genişletebilirsiniz istediğiniz kadar bu modeli. Bir bozulma olmaz yani modelde. Hemen şimdi döndüm. Yine burayı da sayalım birlikte bakın. 2, 4, şöyle pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. Şimdi doğru yöne geldim ben. Doğru yönden bakınca 35'i bitirmişiz. 36. gelmiş. Öyle denk düştü çünkü. O kadarcıktan bir şey olmaz zaten. Hemen örgümüzü başladık. Yine birinciyi ördüm. Hemen yanındakini düz ördüm. Ve devam ediyoruz. Karşıya kadar gidiyoruz. Şöyle. Şimdi karşıya geldim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen şuradaki ikinci ilmeği düz ördüm ve baştakini de haroşa olarak ördüm. Dönelim. Şimdi arkada kaydırma yapmıyoruz zaten. Bir düzü koyuyoruz, devam ediyoruz. Bir tane haroşam ördüm ve bu önde düz olan ilmeği arkada ters olarak aldım ve devam edelim. Karşı tarafa kadar, sonuna kadar gidelim örgümüzün. Evet, başa kadar geldik. Şimdi son 2'deyim. Buradaki ikinciyi ters olarak aldım ve bir haroşamı ördüm, dönüyorum. Şimdi kaydırabiliriz. Bakın. Şöyle tam göstereyim. Birinci ilmek haroşa, ikinci ilmek düz. Şimdi aldım bunu. Bir haroşamı ördüm. Şuradaki düz ördüğümü de tekrar haroşa olarak ördüm. Hemen onun yanındakini düz aldım. Yani ön kolda gösterdiğimden bir farklılığı yok bunun. Bu şekilde öbür başa geçelim. Şimdi geldim. Son 3 kaldı. Biliyorsunuz şuradaki haroşa, şu ikinci düz. Şurayı düz yapacağız şimdi. Kaydırıyoruz yine. Kaydırdım, düz yaptım ve burayı haroşa olarak devam ettik. Döndüm şimdi. Hemen 1 2 haroşa oldu. Üçüncü ters. Yani önde düz oluyor. Ve başa kadar gidelim şimdi. Evet, son 3'teyim yine. Şunu ters örüyorum. 1 2 haroşamı yaptım. Döndük. Şöyle. Evet, tekrar 1 2 haroşa. Buradaki düzü de haroşa aldım. 3 haroşa oldu ve 4. ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde zaten önde de göstermiştim size bu kayma yöntemini. Kaydıra kaydıra örgümüzü ilerleteceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi şurayı bu şekilde ilerlettim ben. Zaten önde yaparken biliyordunuz. Kaydırarak birer düz ilmeği kaydıra kaydıra böyle bir merdiven gibi tamamladım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10 haroşam ve bir düz ilmeğim var. Aynı şekilde karşısı da bu şekilde oldu. Şimdi artık kolumuzu kesebiliriz. Şöyle 1 ve 2'yi işledim. Bunu bunun üstünden atlattım. 1 ördüm. Bunu atlattım. 2 ördüm. Bunu atlattım. 3 ördüm. Bunu da atlatıyorum. Kol altında yine 4 tane kesim yaptık. Geldim. 2 3 4 5
6 haroşa ve bir düz ilmek. Yedincisi düz. Aynı şekilde şimdi karşıya geçiyoruz. Yani buranın kesimini tamamladık. Şöyle. Şimdi karşıya geldim. Yine bu düzü düz aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşa. Döndüm. Tabii ki kesimi dönünce yapmak zorundayız. Geldim, yine buradan da 4 kesim yapacağız. 1, 2 ördüm. Bunu bunun üstünden atlattık. 1 oldu. Şöyle ördüm. İkinciyi atlattım. Ördüm. 3 oldu. Ördüm. 4 oldu. Yine 4 tane de buradan kestik. 2, 3, 4, 5, 6. 7. ters. Önde düz oluyor. Şimdi arkada başka kesim yapmayacağım. Çünkü o zaman ense çok dar kalacak. Omuzlar 25 olduğu için eğer arkada daha fazla kesim yaparsak ensesi çok dar olacak, çocuğu rahatsız eder. Sadece 4 buradan kestim. 4 de buradan kestim. Artık 6 haroşa bir düz olarak aynı bu öndekiler gibi kolu devam ettireceğiz. Şurası gibi. 6 haroşa bir düz. Ve şu yüksekliği bulana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kolumuzu tamamladık. Burası tam 29 sıra haroşa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Burada da 64 ilmeğimiz var. Şimdi artık ön ve arka omuzları birbirine birleştirebiliriz. Daha öncekileri de şöyle ön parçaları biliyorsunuz ilmeklerini üzerinde bırakmıştım, kesmemiştim. Arkada duruyor. Şimdi birlikte kesim yapacağım. Dikme gereği olmayacak. Hem de daha düzgün olacak. Şimdi şurası doğru taraf. Bu da ön parçamızın doğru yüzü. İkisi iç içe geliyor. Arka ve önün doğru yüzleri iç içe. Yani kesim işlemini tersten yapmış oluyoruz. Şöyle birlikte tutalım. Her bir ilmeği diğer ilmekle kapatarak keseceğiz ve ilerleyeceğiz. Şimdi buraları birlikte yapalım. Şöyle aldım. Bakın. Üst üste kapattım. Doğru yüzler iç içe. Tersten yapıyoruz. Hemen şu ilmekle bakın, bu ilmeği aldım ve birlikte kesiyorum. Şöyle. Bir kestim. Yalnız arada ilmek kaçırmayalım. Bakın mesela ben şu an kaçırdım bir tane. Hemen onu toplamam lazım. Yoksa düzgün olmaz. Evet. Birini birlikte kestik. Şimdi şu ilmekle yine buradan bir ilmek, buradan da bir ilmek aldım. Kesiyorum. Şu şekilde. Evet. Şunu da taktım. Bunu bunun üstünden atlattım. Bakın. Şimdi bunu aldım elime. Birini kesmiş olduk. Bununla bunu aldım. Önce ördüm, ikisini bir kestim. Sonra yine bunu taktım ve birbirinin üstünden atlatıyorum. İkinciyi de kesmiş olduk. Şunu aldım elime tekrar.
Biraz ilmekler kayıyor şişte. Tekrar buradan ve buradan ilmeği aldım, kestim ve bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bu şekilde. Geldik buraya. Bununla bunu kestim ve bu ilmeği bunun üstünden atlattım. Şununla şu ikisini aldım, kestim ve bunu buradan geçirdim. Bu şekilde ikisini aldım ve bunu buradan geçiriyorum. Tamam, biraz uğraştırıyor gibi ama tek seferde hem de dikme işini de tamamlamış oluyoruz. Tekrar aldım. Bunu buradan geçirdim. Bu şekilde. Ve bunu buradan geçirdim. Bununla bunu kestik. Bunu da buradan geçirdik. Düzgün bir kesim oluyor ve aynı zamanda da omuzu dikmiş oluyoruz. Bakın şöyle. Evet. Yine oradan ilmekleri aldım. Buradan geçirdim. İkisini aldım. Bunu buradan geçirdim. 2 ilmeği aldım. Bunu buradan geçirdim. Bir oradan ilmekleri alıyoruz. Bu şekilde bunu bunun üstünden atlatarak kesme işlemini tamamlamış oluyoruz. Tekrar aldım. Bunu buradan atlattım. Şöyle. Bununla bunu alıyorum. Bunu buradan geçiriyorum. Bunu buradan aldım ve geçirdim. Aldım. Bunu buradan geçirdim. İkisini birden alıyoruz. Bunu da bunun üzerinden atlatıyoruz. Şimdi az kaldı zaten. Şunu şuradan aldım. Bunu da bunun üstünden atlattık. Şöyle aldım. Bunu da buradan geçirdim. Şu ikisini aldım. Bunu buradan atlattım. İkisini aldım. Bunu da buradan atlattım. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine bununla bunu aldım. Bunu da buradan geçirdim. Son ilmekteyim arkadaşlar. Bu ikisini de aldım. Şunu bırakıyorum artık. Bunu da buradan geçirdim. Evet. Buranın kesme işi bitti. Şimdi şurayı boşlukta bırakmıştık. Bunu da şununla bir güzel bağlayalım ki burası sağlam olsun. Evet. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel bir dikim oldu. Pardon, şöyle gösteriyorum. Aynı anda hem kestik hem diktik. Geçelim ensemize. Şimdi bu tarafta 25 ilmek kalana kadar ortayı kesiyoruz. Şöyle bir sayayım.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Arada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve şurada da bir ilmeğim var. Devam edelim kesme işlemine. Enseyi ben önce kesiyorum. Bunlar da yine şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zaten 14 ilmeğimiz vardı ve artı fazladan bir ilmek vardı. Bunu da şuradan aldım ve 15 taneyi kestik. Sayalım tekrar burayı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25 ilmek. Ensemiz de kesilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim karşıya ve tekrar kol tarafından kesime devam edelim. Başa kadar geliyorum. Evet, geldik başa. Şimdi şunu şöyle seriyorum. Burası içi. Diğer parçamızı alıyoruz şimdi. Diğer parçamız da burada. Yine doğru tarafı içe gelecek. Şöyle karşılıklı şöyle koyuyorum ve buradan kesmeye devam ediyorum. Şu şekilde. En son burada da bağlayacağız tekrar. Keserken biraz uğraştırıyor gibi gelebilir. Evet, uğraştırıyor ama güzel bir kesim oluyor sonuçta. Hem de dikiş bir arada oluyor. Şöyle birini birlikte aldım. Şu ikinciyi de aldım. Hemen bunu bunun üstünden atlattım. Burayı da aldım. Arada ilmek kaçırmayalım. Kaçabiliyor. Ona dikkat edelim. Ben de kaçırıyorum. Biraz daha dikkatli olalım arkadaşlar. Hemen bunu da bunun üstünden geçirdim. Şöyle aldım. Bunu da buradan geçirdim. Şöyle ikisini bir aldım. Bunu buradan geçirdim. Şu ikisini aldım. Bunu da buradan geçirdim. Biraz sabırla örgümüze devam edeceğiz. Hemen şunu da şuradan geçirelim. Bunu da aldım. Şöyle geldik. Evet, şöyle aldım. Geçirdim. Aldım. Geçirdim.
Çok sıkı ve çok gevşek yapmayalım keserken. Ona biraz dikkat edelim. Evet, şunu da aldık. Şöyle geçirdim birbirinin içinden. Şu ikisini aldım. Bunu da buradan geçirdim. Şöyle aldım ve geçirdim. Dediğim gibi biraz uğraştırıyor gibi bu kesim ama gerçekten hem de örgüyü de dikmiş oluyoruz bu arada. İki işlemi birden yapmış oluyoruz. Hem de omuz çok güzel denk düşüyor. Yoksa bunu direkt kesip karşılıklı dikebiliriz. Onda da bir sıkıntı yok. Eğer öyle de yapmak isterseniz kendiniz iki omuzu da kesersiniz. Karşılıklı koyup dikersiniz. Ama ben bunu da görün istedim. Bu da güzel oluyor. Dediğim gibi. Dikme işlemi de tamamlanmış oluyor. Geldik. Zaten az kaldı. Şunu da üstünden atlattım. Şöyle aldım. Artık sona geldik bayağı. Son 2'deyiz. Şunu da geçireyim üstünden. Şu ikisini de alıyorum. Şu çok gevşedi. Şunu tutalım. Bununla bunu da aldım. Geçirdim. Şöyle. Şişi bıraktım elimden ama daha bitmemiş. Evet. Bunu da buradan geçirdim. Ve en son şunu da yaptım. Şimdi artık kesiyorum. Şunu da kestim. Ve birbiriyle bağlıyorum. Evet, sıkı olsun. Şimdi şöyle göstereceğim size de. Bakın iki omuzda dikilmiş oldu. Böylece. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi hem kestik hem de dikmiş olduk. Şimdi şöyle çevireyim örgümüzü. Bakın yakamız. Şimdi artık şu yan dikişlerini yapabiliriz. Sonra da iplerini içine alacağız. Ben örgüde biliyorsunuz ki yine terse çevirelim bunu. Şöyle yan dikişe geçelim. Evet. Şuradan iğnemizi de alalım. Bunu da buradan dikeceğiz. Ben her zaman biliyorsunuz ki haroşa dikişi yaparım. Hemen şuradan şöyle aldım ipimi. Bir düğüm atalım. Evet. Haroşalar birbirine karşılıklı gelecek şekilde dikmeye başlayalım. Şöyle. Bir oradan bir oradan. Haroşa dikişini zaten ben devamlı gösteriyorum her örgümün sonunda. Ben düz örgüde bile kenara haroşa ördüğüm için her zaman haroşa dikişi yaparım. Karşılıklı haroşalar birbirine denk gelecek şekilde bir oradan bir oradan alarak dikmeye devam edelim. Bu şekilde. Şöyle. Bu haroşa dikişini isterseniz önden de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez.
Kendini göstermez çünkü. Kalan ipi de içinden yürütebiliriz. Şunu artık kesiyorum, şu kalan ipi. Bu şekilde arkadaşlar. Tam birbirine denk gelecek şekilde dikmeye devam edelim. Karşılıklı haroşalar, bir oradan bir oradan alarak bu şekilde dikelim. Şimdi ben bu tarafın dikişini bitirdim arkadaşlar, bakın. Şöyle göstereyim. Şu diktiğim taraf. Tam bakın, burası da birbirine denk düştü. Burası da böyle dikildi. Şimdi aynı şekilde bu tarafın dikişini yapacağız. Yine şuradaki kalan ipime iğnemi taktım. Bu şekilde bir bu taraftaki haroşadan alıyorum. Bir bu taraftaki. Karşılıklı gelecek şekilde çok kolay bir dikiş yapıyoruz. Bu şekilde burayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dikme işlemlerini de tamamlandı. Bakın, kenarlarını güzelce diktik. Bu kenarını da diktik. Omuzları zaten birlikte yapmıştık. Gayet muntazam oldu gördüğünüz gibi. Güzel bir şal yaka, cepken, yelek. Şöyle. 3 yaşın, 3,5 yaşın, hatta çocuk küçükse 4 yaşın bile giyebileceği boyutta bir yeleğimiz oldu şu anda. Arkasını da göstereyim size. Bunu eğer 1,5 yaş için yapmak isterseniz arkayı 60 ilmek başlarsınız. Önleri 37 ilmek başlayarak yapabilirsiniz. Yalnız biz şu ortada 5 ilmek bırakarak dönmüştük. Eğer 37 ilmekle başlayacak olursanız ortayı 3 ilmekle bırakıp döneceksiniz. Şu boyutu da 27 ilmekle bırakıp, kesimler yine aynı, hiçbir değişikliği yok, yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğenmeye basarsanız da çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın hanımlar.